3. Evet, herkese selamlar. Spotlight serisinin bugünkü konu olarak değerli hocam Profesör Doktor Fatih Amasyalı'yı ağırlıyor olacağım. Başlamadan önce desteğiniz ve katılımınız için çok teşekkür ediyorum hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben de davet için çok teşekkür ediyorum. Rica ederim hocam, ne demek. Bugün sizinle hem makine öğrenmesi, doğal dil işleme, genetik AI ve LLM gibi konu başlıklarında biraz sohbet etmek istiyorum. Bu konu başlıklarının hem akademik tarafını hem de ticari tarafını değerlendirebilmek adına hazırladığım birkaç soru var. Eğer siz de hazırsanız böyle heyecanla sormaya başlamak istiyorum hocam. Hazır mısınız? Tabii, hazırım. Süper. Ee, Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Makine öğrenmesi ve doğal dil işleme alanındaki akademik geçmişinizi, özellikle şu ara odaklandığınız araştırma alanlarını dinlemek çok isterim. Tamam. Benim akademide 20 seneyi herhalde doldurduk, açtık bile herhalde. Ne güzel. Benim ilk lisanstaki bitirme projem doğal dil işleme alanındaydı, öyle söyleyelim. Bir paragrafın içerisinden sorulan sorulara cevap veren bir sistem geliştiriyorduk o zamanlar. Şimdiki tekniklerle değildi tabii ki. Ama o zaman için uygulanabilecek epey bir yaklaşım sunmuştuk. Neyse 20 yılın içerisinde epey bir yani hem doğal dil işleme kısmında hem de makine öğrenmesi kısmında epey bir çalışma yaptık ve bu son 2-3 yıllık LLM'ler çağına epey bir hazırlık yaptığımızı aslında görüyorum ben şu anda şimdiden böyle geriye doğru baktığımda. Büyük dil modelleriyle başlayan bu yeni süreç e, doğal dil işlemede sadece doğal dil işleme değil yapay zekanın bütün alanlarında. Hatta şu anda topluma en fazla mal olduğu zamandır herhalde. Toplumun da en fazla bilgi Trendinin en yüksek e, olduğu. trendin en yüksek olduğu insanların kullanmaya başladığı çünkü gerçek ürünler şu anda çıkmaya başladı. Akademik çalışmalar değil sadece şu anda olay. Bunları ticarileştirebileceğiniz ürünler de oluşturabiliyorsunuz vesaire. Dolayısıyla da yapay zeka açısından oldukça heyecan verici bir zaman aralığının içerisindeyiz. Bu daha ne kadar böyle devam edecek vesaire. Ama belli bir süre daha devam edecek kesin gibi gözüküyor. Ben ne yapıyorum? Yani ben derken ekipte bu işler oluyor. Ekipler kuruyoruz ve çalışıyoruz hep. Bizim yaptığımız akademideki iş bu. Bir ekibimiz var. Güzel bir ekip. Heyecanla çalışıyoruz. Kozmos. Orada da Türkçe için doğal yani dil modellerini en iyi nasıl eğitebiliriz, insanların en iyi kullanabilecekleri hale nasıl onları çevirebiliriz üzerine çalışmalar sürdürüyoruz ekiple beraber. Süper hocam, kolay gelsin herkese. Ben biraz böyle yapay zeka ile tercüme sistemleri özelinde de birkaç soru sormak istiyorum hocam, size müsaadenizle. Çeviri sektörünün böyle doğrudan içerisinde olmayan ama sektörü biraz çözümlemeye çalışan, iletişimde olduğumuz kişilerin bazılarından şöyle sorular alıyoruz. Yakın bir gelecekte tek bir dominant sistemin aslında çeviri yerelleştirme ihtiyaçları karşılayacağını düşünenler var. Farklı yazılım geliştirme ekiplerinin farklı veri setleri ve makine öğrenmesi teknikleriyle eğittiği onlarca sistem bulunuyor ve bunların bazıları çok büyük teknoloji şirketlerine ait. Sizce tüm şirketleri, bahsettiğimiz pazardaki bütün bu şirketleri silen pazardan böyle tek bir dominant sistem geliştirmek mümkün mü? Yoksa çeviri performansları arasındaki farklılıklar uzun süre daha devam edecek? Buradaki fikriniz nedir? Şimdi şöyle söyleyeyim hani her şeyi yapan, her şeyi herkesten daha iyi yapan bir sistem oluşturma yapay zekanın tarihçesi boyunca böyle dalgalanan bir yapıya, bir fikir aslında öyle söyleyelim. Yani yeni bir teknoloji, yeni bir yaklaşım çıkmış. Tamam bu her şeyi çözecek denmiş, çözmemiş. Ama ondan sonra özelleşmiş halleri çıkmış. Ondan sonra yeni bir teknoloji çıkmış. Tamam bu sefer bununla her şey çözülecek denmiş. O da olmamış vesaire vesaire. Şimdi yine LLM'lerle falan bu şeyde birlikteyiz. Ama hani burada şöyle bir durum var sanki. Yani bizim de daha önce yapmış olduğumuz çalışmalarda böyle çeviri noktasında hani kaynak ve hedef dile bağlılık, metnin tipi tamamen çeviri kalitesini çözümden çözüme çok etkiliyor. Yani hani A çözümü
X dilinde Y tipindeki metinleri çok iyi çevirebilirken başka bir dilde bu işi çok çok iyi yapamıyor ya da yeterince iyi yapamıyor vesaire vesaire. Şimdi bu şey kısmı, yani hani farklılıklar bariz bir şekilde gözüküyor. Çünkü farklılığın sebebi ne? Mimariler farklı, kullanılan eğitim verileri farklı. Dolayısıyla çok büyük firmaların da olsa onların da rakipleri var. Onlar da çok büyükler ve dolayısıyla Kesinlikle. farklılıklar hep olacak. Yani hani tek bir firma dünyada kalmadığı sürece, öyle söyleyeyim, herhangi bir alanda bu farklılıklar olacak ve farklılıklarda performans farklılıklarını oluşturacaklar. Burada bir sürü kriter var. Yani hani çevrenin kalitesi kısmı var, hızlı bu işin yapılması kısmı var, bunun için ödediğiniz meblağ kısmı var vesaire vesaire. Bunların her biri son kullanıcı açısından farklı farklı değerlendirebilecek kriterler. Dolayısıyla belki şey falan olabilir, yani hani böyle ilerisi için hani kullanıcı isteğini söylediği zaman işte ben şu metni çeviriyorum, onu inceleyip bu işi en iyi kim yapar? Bu dilde en iyi hangisidir? Yani böyle router sistemleri falan gibisinden şeyler belki ileriye yönelik olarak kalıcını sürdürecektir. Çünkü şey de birazcık zor bir iş. Yani hani bütün kullanıcıların işte nerede, ne durumda, neyin performansı iyidir bilmeleri de zor bir şey. Hani bunu bilen bir uzman, yani router dediğimiz şey aslında öyle bir şey olacak. Yani kim hangi konuda uzman ya da Evet. işte daha ucuza, çeşitli kriterlere göre bir şekilde karar verip yönlendirebilecek bir yapıya sahip bir uygulama olabilir. Muhtemelen o tarz şeyler olabilecektir diye düşünüyorum. Yani öyle hepsini her zaman domine edecek bir sistem. Yani belli bir süre başarılabilir belki ama hani çok uzun süre bunu sürdürebilecek pek şey gelmiyor, mümkün gelmiyor. Yani kaynaklar aslında yeterli kalmayacak. Aslında az önce de verdiğiniz örnek gibi. Yani bizim aslında bir zeytini alırken işte kepçe kullanmak mı yoksa işte çatalla bunu alabilmek mi? Ve hani bu ikisiyle de bunu yapabilirsiniz ama çok daha fazla efor sarf ederek bunu yapmak mı? Yoksa çok daha e, dedike, bu işe dedike, özelleşmiş bir aracı kullanarak bunu yapmak mı? Arasındaki fark gibi. Hocam biraz Generative AI ve LLM tarafında konuşmak istiyorum. Biraz daha açalım istiyorum. LLM trendinin yükselişiyle birlikte sizce gelecek nasıl şekillenecek? LLM dünyasındaki ana fırsatlar ve limitler sizce nedir? Yani demin şeyden bahsettim, yani her şeyi yapan bir sistem. Yani şu anda aslında birazcık o başarılmaya çalışıyor. İşte AGI falan deniyor. Hani o tarz şeyler oluşturulmaya çalışılıyor. Ee, Bunun başarılamayacağını söylemek bilimsel açıdan pek kolay bir şey değil. Yani bu başarılamaz demek de bana çok bilimsel. Başarılır kesin olur. O da bence şey değil, makul değil. Göreceğiz. Hani herkes uğraşıyor. Yani başarılabilecekse yakın zamanda belki olabilir, bilmiyorum. Ee, Yani yakın zaman derken o kadar da tabii yakın olacağını tahmin etmiyorum da. Şimdi fırsat derken şey kısmı var. Yani hani mesela daha önce bir uygulamayı kullanırken ya da bir işi yaparken bizim onun jargonunu vesairesini, her şeyini öğrenmemiz gerekiyordu. Fakat bu sistemlerle kendi aramızda, yani insanlarla konuşur gibi konuşarak çok rahat bir şekilde istediklerimizi ifade edebiliyoruz. Ve bunu dille yaptığımız için bu korkunç esnek bir şey. Yani istediklerimizi korkunç esneklikle söyleyebiliyoruz. İlla şöyle yapmak zorunda değiliz. Yani bu şey hani e, en iyi programlama dili Türkçedir gibisinden bir şey diyebilirsiniz. Mesela örnek veriyorum, yani hani ya da İngilizcedir diyebilirsiniz. Çünkü siz konuşarak bir makinenin ya da işte bir sistemin ne yapacağını, ne istediğinizi, ne yapmasını istediğinizi söyleyebiliyorsunuz. Eskiden demiyorum, yani bunu yazarak da yapmak mümkün. Dille tarifleyerek yapmak da mümkün hale geliyor yavaş yavaş. Muhtemelen epey bir iyileşecek o taraf. Limitler noktasında şey var. Ne derler ona? Hani bunların sıkıntılı oldukları da bir kere çok büyükler. Yani herkesin e, erişip kullanabileceği her türlü araçta çalışabilecek şeyler değiller. Yani cep telefonunuza da kullanamıyorsunuz. E, Ve verilerinizi, yani eğer ki gizlilik gerektiriyorsa falan, hani bunları oraya göndermek çok fazla istemiyor olabilirsiniz. Sizde dursun istiyor olabilirsiniz. Sizde durduğu zaman bunları sizde çalıştırmanız gerekiyor. Sizde çalıştırmak için çok yüklü
bedeller ödemeniz gerekiyor. Öyle söyleyeyim yani donanım anlamında. Yani alması bir dert, onları bakması bir dert, yenilemesi bir dert vesaire vesaire bir sürü şey var. Bu manada oldukça büyük kısıtlar var ve bir taraftan da şey yapılmaya çalışılıyor. Hani e, belli bir alana özel ve çok küçültülmüş halleri bunların oluşturulmaya çalışılıyor ki işte insanlar kepçe yerine çatalla bazı işlerini yani dedike işlerini öyle söyleyeyim yapabilsinler diye işte çeviriye özelleşmiş ya da matematiğe özelleşmiş, X'e özelleşmiş yöntemler, modeller oluşturulmaya, eğitilmeye çalışılıyor. E, Hocam peki şu anda LLM'ler ve Generatif AI konularında araştırma açısından gündem ne? Araştırma ve akademik çerçevede konuşursak. En çok tartışılan ve üzerinde çözüm aranan böyle hot topic ilk birkaç konudan böyle bahsedebilir misiniz? Neler var? Yani geliştirme aşamasında şey kısım var. Modelin kendi çıktılarını analiz edip bu analizlerin sonuçlarına göre kendi çıktılarını iyileştirmesi. Yani sistemin dümdüz bir şekilde değil de iteratif bir yapıda çıktı üretmesi diye de bunu belki düşünebiliriz. Gerçekte çıktığı belki iteratif üretmeyecek ama iteratif üretiyormuş gibi gözükebilir. Öyle söyleyeyim. Neyse orası teknik bir konu. Şimdi dolayısıyla daha iyi cevaplar alabilmek için kendi çıktılarını kritik etmeleri aslında şey bu. Yani söylediklerini bir onlara söyleyip sen ne dedin burada? Bir bak bakalım burada bir yanlışın var mı vesaire. Bunu birçok alanda kullanabilirsin. Yani çeviride de kullanabilirsiniz her tarafta. Kullanmak mümkün. Bir bu tarafta bunu biz nasıl yaparız noktasında çalışmalar var, sürüyor. Şu anda muhtemelen çok yakında yani şu anda bir iki modelde bu tarz kabiliyetler var. Muhtemelen yakında birçok modelin içerisinde bunlar gelecekler ve çeşitlenecekler gibi geliyor da bir yandan. Çeşitlilik de iyi bir şey. Çeşitlilik derken hani yöntem manasında çeşitlenecekler diye tahmin ediyorum. E, Bir diğer konu şey kısmı işte halüsinasyon noktası var. Yani gerçekte olmayan bir şey söylüyorlar. Bir açıdan baktığınızda bu çok tehlikeli bir şey. Ama hani bu modellerin çalışma mantığını düşündüğünüz zaman bu aslında ne diyelim yanında bir bonus olarak geliyor. Yani iyi çalışmaların sebebi de aslında bu. Şöyle küçük bir örnek vereyim. Hani bir eğitim kümesi var. O eğitim kümesinde AB var. O AB'yi her gördüğünde orada bir de C de var. Veri kümesinde öyle diyelim ki. Şimdi yeni bir tane fakat bu AB'nin bu veri kümesinde AB var sadece ve diyelim ki C'yi ne yapacak model? Bu sefer hayal edecek. Çünkü ne zaman AB gördüyse orada C de vardı. Şimdi aslında böyle bir şeyin olmadığını biz biliyoruz ama model bilmiyor. Model ne zaman AB görürse ondan sonra C geliyor. Şimdi aslında bu AB gördükten sonra C'nin orada olduğunu tahmin etmek bizim halk dilinde şeye benzer. Lep demeden leblebiyi anlamaya benzer. Şimdi Evet. lep demeden leblebi anlayabiliyorsa bir sistem anlamasını istiyorsanız aslında bazen de başka bir şeyleri anlaması sonucu da doğabilir. Onu demeye çalışıyorum. Yani iyi çalışmasının bir yan ürünü olarak bunu düşünebilirsiniz. Halüsinasyonları. Ama tabii hani onları önlemek için de çeşitli mekanizmalar kurulmaya çalışılıyor. Muhtemelen bu demin bahsettiğim kendi çıktılarını kritik etme noktasında da bu tarz halüsinatif yapıları fact checklerle hani bir şekilde azaltmak, indirgemek mümkün olacak herhalde diye düşünüyoruz. Hı hı. Hocam peki şöyle bir soru sorsam size. Bu işin etik tarafıyla ilgili, etik, ahlak, işte bunun da birçok ülkeye, vatandaşa, dile göre de değişiklikleri var. Politik tarafları da var. Bu konuyla ilgili fikriniz nedir? Yani şöyle bu tarz dil modelleri geliştirmenin en dertli kısımlarından birisi orası aslında. Yani çok fazla kültürenin hepsine birden cevap veren bir şey oluşturuyorsunuz ve herkesin doğrusu e, değer Farklı yargıları olabiliyor. birbirinden farklı. E, Dolayısıyla işte X iyi midir, kötü müdür? Y iyi midir, kötü müdür? X iyi adam mıdır, kötü adam mıdır? Bu zamana, mekana, millete vesaire her şeye göre değişebiliyor. Dolayısıyla orada hani
bu modellerin genelde baktığınızda hep politik cevaplar vermeye çalıştıklarını politik derken hani kimseyi çok şey yapmadan, İncitmeden. incitmeden bir şeyler yapmaya çalıştıklarını görürsünüz. O birazcık orası var. İşin insanları çok da fazla kızdırmamak falan gerekiyor belki hani. Ama muhtemelen orada şeyler de var. Hani kullanılan mekanizma, yerelleştirme yapıları muhtemelen var. Çünkü hangi dille sorulmuş, nereden sorulmuş, muhtemelen onları kullanarak herkesin nabzına göre şerbet vermek gibisinden bir şey yapmak pekala mümkündür ve yapılıyordur diye de tahmin ediyorum. Onun haricinde şey kısmı var. Hani bu modeller verilerle eğitiliyorlar. Bu verilerin içerisinde kötü şeyler varsa bir şekilde bunlar da içeriye giriyorlar. Evet. Ve davranışın çünkü yani tamamen veriye bakarak demin bahsettim ya A'nın yanında B varsa o zaman C de vardır. Yani ne bileyim işte bir insan tipi var. Sallıyorum yani hani şöyle tipi var. Bu suçlu mesela. Şimdi bu hep böyle görmüş. Modelde böyle görmüş. Verilerinde böyle bir şey var. Ondan sonra öyle bir şey görürüz ama onun kesin suçlu olma ihtimali ne yapıyor? Potansiyelini arttırıyor. Dolayısıyla bunu işte bias temelde yanlılık diye ifade ediliyor. Şimdi Evet. burası yani hem modelin şeyi ne derler ona yani iyi çalışmasının sebebi bir yandan baktığınızda bir yandan da ama insanlara öyle bir şey de yapmamanız gerekiyor. Direkt default. Çünkü niye öyle? Çünkü kendi yanlılıklarımızı öyle söyleyeyim yani modele yansıtıyoruz ve modellerde Ön çok iyi yargı. modellerde çok iyi taklitçiler. Bizden daha az ön yargılı olmalarını beklememiz yani bizden derken bizim üretimimiz datadan daha az ön yargılarını olmalarını beklemek birazcık güç. Ama bu konuda da çok ciddi şeyler var. Hani çalışmalar var. Bunları da işte pretrain zamanında değil de modelin davranışını değiştirmek için kullanılan işte daha sonra kullanılan post training aşamalarında işte instruction fine tuning'de işte ya da reinforcement learning'de bunların davranışlarını değiştiriyorlar. Oralarda epey bir törpülemek mümkün. Ama bir taraftan da şey var hani bu modelleri nasıl hackleriz de o asıl içlerindeki yapıyı ortaya dökeriz diye çalışan da çok kişi var. Evet. Ee, Ya inşallah buradaki şey ya fine tuning tabii ki önemli her zaman hani herkesin istediği cevabı verebilecek beceriye sahip bir yapı kurmak tabii ki çok kolay değil ama mutlaka hani kimle konuştuğunu birazcık analiz edip ona göre aslında davranmaya çalışmak da servis kalitesini yükselten bir şey. O yüzden hani servis kalitesi de kendi KPI'ler arasında bir sıralamadaysa mutlaka hani bu başlıklara da cevap üretmesi gerekiyor. Hocam bir sorum daha var. Çok fazla vaktinizi almadan son sorumu da sormak istiyorum. Deneyiminize göre NLP araştırmalarının gerçek dünya uygulamalarına dönüşümünü nasıl yorumluyorsunuz? Genellikle araştırma ve hani bunun ticarileşmesi arasındaki süre biraz uzun olabiliyor. İlk önce araştırmayla başlıyor ama sonradan ticarileşen ürünler çıkabiliyor ama bu aradaki gap giderek böyle biraz kapanmaya başladı gibi hissediyorum ben. Aynen, Sizce aynen. yakın gelecekte son kullanıcılar için böyle en büyük farkı hangi gelişmeler yaratabilir? NLP özelinde de olabilir, daha geniş bir çerçeveden de cevaplayabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Anladım. Yani şey kısmı hani fikirden ticari ürüne dönüşme kısmında muhtemelen bu LLM'ler bu arayı en fazla kapatabilecek teknoloji gibi gözüküyorlar. Yani hani şu anda bunların sundukları fırsatlar muhtemelen şu anda değilse bile ki bunu yavaş yavaş yapmaya çalışan uygulamalar da var. Siz anlatacaksınız ve o anlattığınız özelliklere sahip bir uygulama, ticari bir uygulamayı üretebilecek o sistem. Hani bu Evet. tarz şeylere doğru gidiyoruz. Yani sizin hiçbir şey yapmanıza gerek kalmadan next 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 var ya tap 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 diyorlar buna. Öyle ifade edeyim. Bu tarz uygulamaları ve bu insanların çok fazla şey yapabilmelerine imkan sağlayacak. Bu rekabeti korkunç derecede arttırabilecek. Hani o tarz durumlarda varlar. Ama hani önümüzdeki süreç bu tarafa doğru gidiyor gibi bir o tarafı var. Bir taraftan şey kısmı var yani bu işlerin işte regülasyona tabi tutulsun mu tutulmasın mı? Herkes bu işleri Evet. yapabilsin mi yapamasın mı? Kısımları var. Bir taraftan baktığınızda evet bunlar
kullanarak çok kötü şeyler yapmayı planlayan insanlar bunları kullanarak çok çok daha kötü şeyleri çok çok daha iyi yapabilirler falan gibisinden bir Evet, yaklaşım var. O yüzden bunlar mümkün mertebe regüle altında tutulmalılar. Bunları geliştiren firmalar belli şartlara uymalılar vesaire vesaire, bir taraf bu. Ama bir taraftan böyle bir şey yaparsanız buna anca şeyler uyabilecek, işte büyük firmalar uyabilecekler. Büyük firmalar buna uyarlarsa büyük firmalar daha da büyüyecekler. Daha da evet, tekelleşecekler. Sadece onların doğrularıyla bütün dünya doğrusu olmaya doğru itilebilecek. Çünkü bunların insanlar üzerindeki sosyal, yani toplumlar üzerindeki etkileri de muhtemelen henüz çok konuşulan, tartışılan bir konu değil ama ileriye doğru olacaktır. Yani çünkü bu insan psikolojisi üzerinde de muhtemelen epey bir etkisi olacaktır bu tarz sistemlerle çok fazla etkileşim kurmanın bir şey olacaktır. İnsan insan etkileşimi evet, ama insan makine etkileşimine o kadar daha şey değiliz. Hazır değiliz belki. Dolayısıyla hani burada çok büyük tekellerin de oluşmaması bir yandan gerekiyor. hı hı, Ama işte regülasyon da gerekiyor falan. Böyle iki uçlu bir trade-off var orada. Zaman içerisinde şey olacak, yani kimi taraflar daha regülasyon tarafını tutacaklar belki. Öteki taraflar belki regülasyon tabi tutulmadıkları için çok iyi uçan şeyler yapacaklar. Uçan evet. şeyleri gördüğü zaman öteki taraftakiler regülasyonları azaltmaya kalkacaklar falan falan, böyle bir iteratif bir etkileşimli bir süreç o tarafta bizi bekliyor herhalde. Çok ederim hocam. Çok sağ Yani, olun. Bütün cevaplar çok keyifliydi. Sohbet etmek çok keyifliydi. benim Umarım için siz de de keyif almışsınızdır. aynen. Yine bir başka Spotlight serisinde belki başka konuları konuşabiliriz. Ben tekrar davete icabet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum hocam. Çok sağ olun. Ben de davet için çok teşekkür ederim tekrardan. Ne zaman isterseniz. Çok sağ olun hocam. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar.